Lokum lokum. Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bütün yufkaları tek seferde açabileceğiniz su böreği tarifimi paylaşacağım. İnanılmaz kolay ve çok lezzetli bir börek oluyor. Özellikle aradaki önemli püf noktalarını kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle su böreğimizin hamurunu hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için hamur yoğurma kabıma 8 adet yumurta, 2 tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve mikser el çırpıcı yardımıyla bütün malzemeleri bu şekilde karıştırıyorum. Evet, yumurta ve tuzu karıştırdıktan sonra kontrollü bir şekilde ununu ilave ediyorum. Unun miktarını açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Ama unun kıvamı kalitesine göre değişkenlik gösterebiliyor. O yüzden lütfen kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. Evet, mikseri bıraktıktan sonra şimdi elimle yoğurmaya devam ediyorum. Bu hamura su katmıyoruz arkadaşlar. Sadece yumurtayla yoğuruyoruz. O yüzden elimize her zaman yapışacaktır. Sakın elimizi bıraksın diye fazla un katmayalım. Bu sefer hamurumuz çok sert olur ve açılması da çok zor olur. Oldukça yumuşak kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi ununu daha katmıyorum ama hala elime yapışıyor. Şimdi masamın üzerine unluyorum ve hamuru masanın üzerinde yoğurmaya devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi hamurum gayet güzel özüne kavuştu. Bu aşamadan sonra kıvamına bakar mısınız? Bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi hamurumu 8 eşit parçaya bölüyorum ve mandalina büyüklüğünde bezeler oluşturuyorum. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aratmanız yeterli olacaktır. Bir de kanalımı yeni ziyaret eden arkadaşlar için mutlaka kanalımı bir gezmenizi tavsiye ediyorum. İnanılmaz güzel, lezzetli ve harika tarifler var, emin olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bezelerimi yaptıktan sonra unladığım tepsiye diziyorum. Ve üzerini streçle kapatıp iç harcını hazırlayana kadar dinlendiriyoruz. Bir de spatula yardımıyla masayı da bu şekilde temizliyoruz ki açarken yufkalar yırtılmasın. Evet, böreğimizi şimdi açmak için kullanacağımız 1 çay bardağı nişasta ve 1 çay bardağı ununu karıştırıyorum ve hazırlıyorum. Diğer taraftan da iç harcını hazırlıyoruz arkadaşlar. Tavamı ocağıma aldım. Yaklaşık yarım kilo kıymamı tavama koyuyorum ve kavuruyorum. Ben dondurucudan çıkardığım için bu şekilde çözülmesini sağlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi kıymamız sulandı. Suyunu çekene kadar bu şekilde kavuruyoruz. Bu aşamada kıymamız suyunu çekti gördüğünüz gibi. 50 gram tereyağı ilave edip tekrar kavuruyoruz. Kavururken de suyunu tamamen çekecektir. Şimdi tatlandırma aşamasına geçiyoruz. 2 tatlı kaşığı tuz. Ve bu böreğin olmazsa olmazı, inanılmaz lezzetli oluyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Tarhun otu kullanıyorum ve 3 tatlı kaşığı kullanıyorum. Bazı köylerde dargun olarak da geçiyor. Ben biraz acılık olsun istediğim için 1 tatlı kaşığı da pul biberi ilave ediyorum. Dilerseniz siz eklemeyebilirsiniz tabii ki. Evet arkadaşlar, kıymam suyunu gayet güzel çekti. Şimdi yıkamış olduğum 1 çay bardağı pirincimi ilave ediyorum. Evet, pirinci ilave edip karıştırdıktan sonra şimdi 2 çay bardağı su ilave edip pirincin pişmesi için kapağını kapatıp pirinçler haşlanana kadar ve suyunu çekene kadar bekletiyoruz.
Evet, iç harcımız demlenirken biz de hamurlarımızı açmaya geçiyoruz. Daha önceden hazırlamış olduğumuz nişastalı unlu karışımı bezeme alıyorum ve merdane yardımıyla böyle pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Videonun çok fazla uzayıp da sizi sıkmaması için elimden geldiğince hızlı davranmaya çalışıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem hızlandırdım hem de hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum. İnşallah hata yapmıyorumdur. Evet, gördüğünüz gibi her yufkamızı aynı büyüklükte açtıktan sonra aralarına nişasta serpiyorum ve merdane yardımıyla bu şekilde 8 tane bezeyi açıyorum. Burası çok önemli. Ara ara mutlaka böyle ters çevirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü üst tarafı genişlettikten sonra alt tarafı çevirdikten sonra bakın daha küçük kalıyor. Dengeli olması için bu işlemi mutlaka yapın. Bu arada ara ara da mutlaka o yufkaların arasını kontrol edelim ki yapışma falan olmasın. Bakın gördüğünüz gibi asla yapışma falan yok. Şimdi tekrar ayırıyorum yufkaları ve aralarını tekrar nişastayla unlayıp yufkalarımı üst üste dizip açmaya devam edeceğim. Eğer 8 tane yufka benim için zor olur diye düşünüyorsanız 4'er 4'er de açabilirsiniz. Emin olun daha önce bu kadar kolay yapılan ve kısa sürede yapılan su böreği görmemişsinizdir. Evet, gördüğünüz gibi yufkalarımı bayağı bir büyüttüm. Şimdi oklavaya böyle tek tek sarıyorum ki dediğim gibi aralarda yapışma falan olmasın. Tekrar bu sefer çok az unluyoruz. Fazla unlamıyoruz. Sadece çiseliyoruz gördüğünüz gibi. Üst üste alıyorum ve bir tur daha açıp bu arada kenarlarında kalın olmaması için böyle kenarlara da çalışıyoruz arkadaşlar. Burası çok önemli. Evet, gördüğünüz gibi yufkalarımı açtım. Gayet güzel incelikte oldu. Şimdi oklavamı bu şekilde alıyorum ve masaya dizip kurumaması için üzerine sofra bezi örtüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi böreğimizi yapmaya geçiyoruz. Evinizde bulunan en büyük tencereye su doldurdum ve kaynaması için ocağa aldım. Diğer taraftan da bir leğene soğuk su dolduruyorum gördüğünüz gibi. İşlem böyle oluyor. Burada kaynar su, soğuk su, havlu ve yağlamış olduğum tepsimi koyuyorum. Şimdi kaynamış olan suya 2 tepeleme yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. Soğuk suya da aynı şekilde. Diğer tarafta da gördüğünüz gibi yarım paket tereyağı erittim. Evet, şimdi kaynayan suya yufkamın bir tanesini alıyorum ve süzgeç yardımıyla böyle kenarlardan aça aça haşlanmasını sağlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi hamurum kabarmaya başladı. Bu aşamada hamurum haşlanmış demektir. Süzgeç yardımıyla hamurumu toplayıp soğuk suya alıyorum. Soğuk suda da tekrar böyle açarak hamurumuzu böyle sıyırıyoruz suyunu. Daha sonra bezin üzerine alıyorum. Bezin üzerinde de fazla suyunu aldıktan sonra tepsiye döşüyorum ve diğer yufkalarımı haşlamaya devam ediyorum. Bakar mısınız yufkaların inceliğine? Gerçekten çok güzel oluyor ve asla yırtılmıyor. Siz de görüyorsunuz. Burası çok önemli. Her yufkanın ara katına mutlaka 2 yemek kaşığı tereyağı ilave edip elimizle bu şekilde her tarafına yayıyoruz. Kaşıkla veya fırçayla kesinlikle güzel olmuyor. Elinizle yaymanızı tavsiye ediyorum. Evet, diğer yufkamı da haşlayıp tekrar tepsime 3. katını ilave ediyorum. Evet, 3 katını ilave ettikten sonra harcımızın yarısını ilave ediyoruz. Ve her tarafına yayıyoruz bu şekilde. Bu arada siyah giymişim. Tevafuk olmuş. Çok da fazla unlanmışım. Görüntü kirliliği için kusura bakmayın lütfen. Evet, bu aşamadan sonra yufkalarımızı tek tek haşlayıp
böreğimizi döşemeye devam ediyoruz. Birinci kattan sonra 2 kat daha yufka ilave ediyoruz ve geri kalan harcımı da koyup yayıyorum. Daha sonra en son yufkaları da haşlayıp üzerine döşüyorum bu şekilde. Evet arkadaşlar, bütün yufkaları haşlayıp bu şekilde dizdikten sonra en son 2 yemek kaşığı tereyağını tekrar böreğimizin üzerine döküyoruz ve yayıyoruz. 200 derece önceden ısıtılmış fırına gönderiyorum ve altı üstü kızarana kadar pişiriyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böreğim fırından çıktı. Sese bakar mısınız? Çıtır çıtır. Şöyle sesini dinletmek istiyorum size. Hemen şöyle kesip tadına bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle hemen kenarından bakar mısınız? Ay. Şuraya bakın. İncecik katlar görüyorsunuz. Of of of. Ay, içinin güzelliğine bakın. Çok güzel. Aşırı lezzetli görünüyor. Hemen şimdi sizin için tadına bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Yemin ediyorum yok böyle lezzet. Aşırı lezzetli. Of. Çok güzel. Tadı, tuzu, kıvamı tam yerinde böyle. Emin olabilirsiniz. Lokum lokum. Hem çıtır çıtır. Bakar mısınız? Kalınlığı da gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Ve yufkalar böyle asla birbirine yapışmamış. Tane tane. Bakın. Of of of. İncecik katlar. Harika oldu. Şu an çok sıcak. Ama şiddetle tavsiye ediyorum. Bakar mısınız? Çok lezzetli bir börek oluyor. Özellikle bu tahıl otu ve kıymalı pirinçli haliyle mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Nintendo. Nintendo.